Merhabalar, ben İbrahim Çevikoğlu. Bu videomuzda sizlerle yeni nesil müşteri bulma yöntemleri ve son dönemde bilen bilmeyen herkesin konuştuğu ticari istihbarat konusunu birlikte değerlendiriyor olacağız. Yeni nesil müşteri bulma yöntemleri, bir önceki videomuzda çekmiş olduğumuz geleneksel müşteri bulma yöntemlerine göre isminden de anlaşılacağı üzere daha yeni yöntemlerle müşteriyi bulmayı ifade ediyor. Esasında şunu demek istiyoruz. Biz müşteri bulabildiğimiz birçok yöntemimiz var. Piyasada ihracat yapan birçok firmamız var. Belki bizim firmamız da ihracat yapıyor. Ancak ne yaparsak daha az maliyetle daha kolay ve daha doğru müşteriyi bulabiliriz. Bizim bir pazarda müşterimiz olabilir. Ama o pazardaki daha karlı bir müşteriye nasıl geçebiliriz, nasıl bulabiliriz? Bunları konuşacağız. Veya bir pazara yeni açılacağız. O pazardan henüz oraya gitmeden doğrudan bizim ürünümüzü alan gerçek alıcılar kimlerse bunları nasıl tespit ederiz? Bunları inceliyor olacağız. Ama hepsinden önce özellikle başta da ifade ettiğim gibi bu ticari istihbarat konusuna bir açıklık getirmek istiyorum. Bu konuyla alakalı daha henüz dünyadaki gündemde çok yeni sayılır. Yani hemen hemen bir 15-20 yıllık bir gündem var. Ülkemizde de belki bir 10 yıllık falan bir gündemi var ve bilen insan sayısı gerçekten çok az. Bununla alakalı kısa bir açıklama yapmak gerekirse, şimdi istihbarat kelimesi gerçekten insanların hep böyle dikkatini çeken, cazibeli bir kelime ola gelmiştir. Biraz bu kelimenin cazibesini kullanarak belli eğitimleri veya danışmanlıkları pazarlamak bazen danışmanlık satıcıları için makul gelebiliyor. Ancak işin esası nedir diye bakıldığı zaman şunu söylemek mümkün. İstihbarat malumunuz haber alma demektir. Bunu günümüzde genellikle güvenlik istihbaratıyla çok fazla kullanıldığı için güvenlikle alakalı konularla ilgili haber alma olarak tanımlanabiliyor. Ancak biliyorsunuz artık son dönemde ticaret bir savaşa dönüşmüş durumda. Global güçlerin özellikle Çin'le Amerika'nın arasındaki ticaret savaşları veya farklı dengelerin arasındaki ticaret artık savaş olarak adlandırıldıktan sonra nasıl ki gerçek bir savaşta, bir harpte istihbarat ne kadar önemliyse aynı bunun gibi ticarette de istihbarat çok ciddi bir önem kazanmış durumda. Burada istihbarat derken de esasında böyle gizli kapaklı şeylerden bahsetmeyeceğiz. Güvenlik istihbaratı kavramları içerisinde kullanılan açık kaynak istihbaratı denilen kapsamda aslında konuşuyor olacağız. Yani konuştuğumuz her şey, aslında istihbarat dediğimiz her şey yine internetteki bilgiler. İnternette belli bedellerle satılan bilgiler veya belli platformlardan ikili ilişkilerle alınan bilgiler olacak bunlar. Burada ticari istihbarat kavramını ne fazla ne de az önemsemek lazım. Bir savaşın içerisindeki istihbaratın önemi neyse ticaretin içerisindeki istihbaratın önemi de benzer şekilde budur. Peki ne yapar? Yani ticari istihbarat nedir dediğimiz zaman yeni nesil ticari bilgi edinme yöntemi olarak açıklayabiliriz. Yani şöyle, elde etmek istediğimiz bir ticari bilgi var. Mesela bir firma ile alakalı ciro bilgisini bilmek istiyoruz veya çalışan sayısını bilmek istiyoruz. Bu ticari bilgi literatürünün içerisine giren bir bilgi mesela. Bunu edinmek için kullandığımız yeni nesil yönteme biz ticari istihbarat yöntemleri olarak özetleyebiliriz. Dolayısıyla ticari bilgiyi edinme yöntemi diyoruz yani. Bir mesela güvenlik istihbaratından örnek verecek olursak daha iyi anlaşılması açısından, mesela sokakta bulunan bir arabanın içerisinde bir bomba olsa bunu devletin ilgili istihbarat birimi tespit eder. Ancak o arabanın içine operasyonu istihbarat birimi yapmaz, güvenlik birimi, kolluk gücü yapar. Aynı bunun gibi istihbarat teorisindeki ticari istihbarat konusu pazarlama yapacak, yani tabiri caizse pazara operasyon yapacak kişinin eline hangi pazara gitmesi gerektiği, hangi pazarda hangi müşteriye dokunması gerektiği, hangi müşteriye hangi fiyatı vermesi gerektiği gibi detayları pazarlamacının eline veren, tabiri caizse koordinatları verip
operasyon yapması beklenen pazarlamacıya doğru bilginin verildiği sistemdir. Bu anlamda bizim az sonra açıklayacağımız yöntemlerin hepsine ticari bilgiyle alakalı edinme yöntemleri olarak bakabiliriz. Bu anlamda esasında dünyadaki literatüre baktığımız zaman işte rekabet istihbaratı kavramı çok ciddi öne çıkmakta. Bunda rakip istihbaratı ile rekabet istihbaratı bazen birbirine karışıyor. Burada çok detaya bu konuyla alakalı girmeyeceğim. Ama bizi ilgilendiren konu dış ticaret istihbaratı. Yani ihracatla alakalı veya ithalatla alakalı üst düzey ticari bilgiyi nasıl edineceğimiz konu aslında bundan ibaret. Ticari istihbaratın tanımlarını konuştuk. Şimdi yöntemleriyle alakalı biraz detay bilgi girelim. Nasıl ki bizler iç piyasada bir firmayla çalışacağımız zaman onu gidip bankadan bir sordurtuyoruz. Çekini, senedini veya geçmiş ödemelerini, kredi durumlarını, notunu sordurtup onunla ticaret yapılır mı yapılamaz mı bir güvenini ölçüyoruz. Ki zaten bunun için bankaların içerisinde bir ticari istihbarat birimi var bildiğiniz gibi. Nasıl ki iç piyasada bu şekilde bir araştırma yapıyoruz. Benzer şekilde biz yurt dışında da bu şekilde araştırmalar yapıyoruz. Daha önceki videolarda bahsetmiş olduğum gibi şu anda sizlerin hedef pazarını seçmiş olduğunu kabul ediyoruz. Seçilen pazarla alakalı şimdi odaklanıp pazarın analizine bakmamız gerekiyor. Seçilen bir pazarda kendi ürünümüzle alakalı nasıl yeni nesil yöntemlerle müşteri bulabiliriz? Şimdi ilk başta esasında daha önceden belki duymuş da olabilirsiniz ama ülkemizde gerçekten maalesef az bilindiğini benim de gördüğüm gümrük verilerine ulaşabileceğimiz bilgisi gerçekten çok kritik bir bilgi. Yani esasında şunu söylemek istiyorum. Bu bir istatistik verisi değil. Yani bir ülke Türkiye'den ne kadar ürün almış bunun rakamı değil. Bildiğiniz gerçekleşen ticaretle alakalı beyanname verisi yani bütün detayların görünebildiği bir sistem var. Dolayısıyla bunu biz kullanmadığımız zaman özellikle bu yöntemleri kullanan firmalara göre artık dünyada rekabet şansımız gerçekten çok düşük. Yani yeni nesil bilgi çağında, big data çağında bu yeni nesil müşteri bulma yöntemlerini eğer kullanmadığımız takdirde rakiplerimize göre ayakta kalma şansımız artık çok düşük. Çünkü dışarıdaki bir rakip gelip ülkemizde bile bizi bitirebiliyor. Nasıl ki iç piyasada bu şekilde firmalarla alakalı istihbarat topluyorsak, benzer şekilde dış ticaret istihbaratında da çeşitli bilgiler edinmemiz gerekiyor. Bununla alakalı yani dış ticaret istihbaratı ve yeni nesil müşteri bulma yöntemleriyle alakalı ikinci videomuzda görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.